Bugün size Tesla'nın yeni projesinden bahsedeceğim. Çok da yeni sayılmaz gerçi. Bir süredir üstüne uğraşıp yaptıklarına göre bir süredir bunu yapıyorlarmış demek ki. Tesla biliyorsunuz kendi kendine giden arabaları yapıyor. Geçen defa bu arabaların içine taktığı yapay zeka ile ilgili çıkarım yapan kartları nasıl tasarladıklarını, niye Tesla'nın kendi yongasını yaptığını konuşmuştuk ama arabalara taktıkları bu yongalar aslında yapay öğrenme işi yapmıyorlar. Hani öğrenme faaliyetini bu yongaların üzerinde yapmıyor Tesla. Tesla bu yongaları eğitmek için ayrıca bir yapı kurmuş, yeni bir proje yapmışlar. Sırf bu arabaların nasıl gideceğini eğitmek için yapılan bir proje bu. Bugün bundan bahsedeceğiz. Projenin adı Dojo. Dojo uzak doğu sporlarında eğitim yapılan alan anlamına geliyor. Bu aşağıda görüyorsunuz bir fotoğrafını. Aslında bayağı anlamlı bir isim olmuş. Çünkü eğitimin yapıldığı yer ayrı. Daha sonra bu eğitilen yongaların kullanıldığı yer ayrı bir yer olduğu için araçta kullanılıyor eğitilen yongalar. O çıkardığınız çıkarımlar, yaptığınız eğitimi götürüp arabaya yüklüyorsunuz ve oradan girdi alıp çıktığı veriyorsunuz. Ama oraya gidene kadar birçok görüntüyle, birçok bilgiyle o arabayı eğitmeniz gerektiği için bunu dışarıda bir yerde, hani Tesla'nın kendi tesislerinde bir yerde yapıyorsunuz. Tabii bu eğitim faaliyeti çıkarımdan çok daha uzun sürüyor. Hani bir çocuğu düşünürseniz, çocuğun yürümeyi öğrenmesi yıllar sürüyor, düzgün yürümeyi öğrenmesi. Ama onu eğittikten sonra, omurilik soğanını yükledikten sonra hani siz bir adımınızı atarken düşünmüyorsunuz bile. Hani o çıkarımı yapmanız, o adımı nasıl atacağınızın çıkarımını yapmanız çok kısa sürüyor. Burada asıl zaman alan, asıl enerji alan şey eğitim. Zaten daha önce de ben size Cerebras'ın bu işe kalkışan bir yeni şirket olduğunu ve sırf yapay zeka eğitim faaliyetini hızlandırmak için kafamızdan büyük bir yonga yaptığını anlatmıştım. Bugün Tesla'nın kendi eğitim amaçlı yaptığı yongayı anlatacağız. Dojo projesini de konuşacağız. Yapay öğrenme eğitiminin artık herkesin bir derdi olduğunu görüyoruz. Çünkü yapay öğrenme her yerde, her alanda. Facebook'un kendi yapay öğrenme donanımı da var. Google'ın TPU denilen, Tensor Processing Unit denilen kendi donanımı da var. Amazon'un kendi yapay öğrenme hızlandıran donanımı da var. Hepsi de matris çarpmak için. Bunları niye yapıyorlar? Çünkü grafik işlemcisi alarak, takarak bir sistem yapmanız çok daha pahalıya geliyor. Hani ben bunu açıp arkadaşlara sordum, bu işlerde çalışan arkadaşlara sordum. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Çünkü zaten Nvidia'nın yapay öğrenme hızlandıran grafik işlemcileri var. Yani biraz pahalılar. 2000 dolara tanesi alınıyor, 2000 küsür dolara alınıyor. Niye bunları alıp takmıyorsunuz, bu işi yapmıyorsunuz diye. Bundan ihtiyaç duydukları, eğitim için ihtiyaç duydukları işlem miktarı bunlardan böyle 500 tane, 1000 tane takmayı gerektiriyor ve büyük kasalar almayı gerektiriyor herhalde. O aleti alacaklarına ki 1000 tane 2000 dolarlık GPU alırsanız 2 milyon dolar para ediyor. Biz daha az yere sığacak bir yonga yapmak, kendi işimizi yapmak daha çok işimize geliyor diyorlar. Hani para olarak, maddi olarak daha ucuza geliyor diyorlar. Yapay öğrenmenin iki aşaması var. Bir eğitim aşaması, diğeri de az önce belirttiğim gibi çıkarım yapma aşaması. Eğitildikten sonra karar verme aşaması. Eğitim aşaması çok uzun sürdüğü için bununla ilgili donanımlar var ve herkes kendine özel tasarlıyor. Daha önce Cerebras'tan bahsetmiştik. Bugün de Tesla'nın Dojo'sundan bahsedeceğiz. Şimdi Tesla bir tane yonga tasarlamış, bir düğüm, tek bir çekirdek. İçerisinde 4 tane aynı anda iş parçacığı çalışıyor. Hani bu multi-threaded işlemci, Türkçesi çok izlekli işlemci. Aynı anda 4 tane iş parçacığını çalıştırıyor ve içeride görüyorsunuz matris çarpımları var. Daha önce de donanım hızlandırıcılarda matris çarpıldığından bahsetmiştik. Ama bu matrisler çarpılırken her zaman matrislerin içerisinde çok uzun virgüllü sayılar olmuyor. Bazen küçük, daha kısa sayılar oluyor. Şimdi siz eğer küçük bir sayıyı çarparsanız, yani daha kısa bir sayıyı çarparsanız bunlardan daha fazla çarpabiliyorsunuz. Yani geniş bir sayıyı çarpmaya göre. Ve aşağıda görüyorsunuz şimdi bu düğüm eğer 32 bitlik bir virgüllü sayıyı çarpacaksanız 64 gigaflopluk iş yapıyor. Hani saniyede 64 milyar tane virgüllü işlem yapabiliyor. Ama siz götürüp de bunu BFP dediğiniz Brain Floating Point, Google'ın 16 bitlik virgüllü sayı biçimi. Eğer bu şekilde biçimdeki sayıları çarparsanız saniyede 1024 milyar tane çarpabiliyorsunuz bunlardan. O yüzden daha kısa, daha
küçük sayılarla işlem yaptığınızda birim zamanda yapabildiğiniz işlem miktarı artıyor. Şimdi bu düğümler daha önce Cerebrus'ta gösterdiğimiz düğümlerden biraz farklı. Daha fazla böyle genel amaçlı işlemcilere benzer bir işlemci yapılmış. Kendi yazmaç birimi var. Yani register file diye ortada gördüğünüz bir yazmaç birimi var ve aynı Cerebrus'ta da olduğu gibi, aynı hani Tesla'nın arabaya taktığı işlemcide de olduğu gibi yani bir SRAM bellek birimi konmuş, bir ön belleğe benzer bir bellek birimi var. Yalnız bu Cerebrus'tan farklı olarak Tesla'nın yaptığı bu tasarımda hiçbir ana bellek yok. Hani böyle dışarıda ayrı bir bellek birimi yok. Yalnızca bu düğümlerdeki bu 1,25 megabaytlık SRAM'ler var benim gördüğüm kadarıyla. Bu düğümü bütün mimarilerinin yapı taşı olarak kullanıyorlar. Yani bir tane düğüm yapalım sonra yan yana bunları dizeriz diye kullanıyorlar. Şimdi bunun içine bakarsak aynı bir işlemci mimarisi gibi olduğunu görüyoruz. Hani yayınladıkları bu mimari dosyası aynı bizim işlemci mimarisine benziyor. İşte yukarıda gördüğünüz iCache, Instruction Cache'in kısaltması, buyruk ön belleği, aynı bir bilgisayar mimarisinde kullandığımız, işte fetch dediğiniz getirme aşaması, buyrukların ön bellekten getirme aşaması ki SMT denilen Simultaneous Multithreading, aynı anda 4 tane farklı programdan buyruk getiriliyor. Decode çözme aşaması, çözülüyor buyruklar, anlaşılıyor ne oldukları ve bu buyrukların nerede çalışacaklarını anlaşılmasından sonra o scheduler denilen yer hani ne tarafa gönderilecek, hangi birimlere gönderilecek bu buyruklar. Çünkü aşağıda bu AGU ve ALU diye gördüğünüz şeyler Address Generation Unit ve Arithmetic Logic Unit. ALU diye gördükleriniz aritmetik mantık işlemleri yapıyor. AGU diye gördükleriniz adres hesabı yapıyor. Hani götürüp o sol taraftaki belleğe bir şey yazacaksa zaten orada LD diye gördükleriniz load, store diye gördükleriniz de store, ST diye gördükleriniz de store. Yani ben bunların hiçbirisini izleyerek söylemiyorum. Biz normalde mimari derslerinde bunları anlatıyoruz zaten. Yani hep kullanılan genel mimari kavramları. Buradaki ana fark, yaptıkları bu mimarideki ana fark iki tane. Bir sağ tarafta bir notch diye bir şey görüyorsunuz. Bu Network on Chip'in kısaltması. Şimdi siz bu düğümlerden bir sürü yan yana dizdiğiniz zaman bunlar arasında bir bağlantı yapmanız gerekiyor. Biz bilgisayar mühendisliği bölümlerinde bilgisayar ağları diye bir ders veriyoruz. Ve normalde bilgisayarların birbirlerine nasıl bağlanacaklarıyla ilgili. Ama Yonga içerisinde bu kadar fazla bilgisayarı, hani işlemcisi var, belleği var ya, çekirdeği. Bu kadar fazla düğümü de bir araya bağlayacaksınız. O da bir ağ yapısı gerektiriyor ve bunların nasıl bağlanacağını bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Böyle ayrıca bir birim koymuşlar ve doğuya, batıya, kuzeye, güneye giden yolları var. Hepsi birbirine bağlanabilecek bu düğümlerin dört tarafa doğru. Ve sağ alt köşede morla gördüğünüz şey de vektör denmesi, matris çarpılacak demek. Yani zaten matris çarpmak, aslında ana amacı matris çarpmak bunun. Matris çarpacak böyle bir mimari yaratmışlar. SIMD Data Path Single Instruction Multiple Data demek. Bu daha çok işte grafik işlemcilerinde gördüğümüz tarzda bir mimari olduğunu gösteriyor. Yani bir tane buyruk hepsine uygulanıyor. Bütün verinin üzerine uygulanıyor anlamına geliyor. Yani bir mimari olarak genel bir işlemci gibi sanki hani virgüllü sayılarla matris çarpımını daha fazla yapacak bir işlemci gibi tek bir düğüm tasarlanmış ve buradaki buyruk kümesini söylemiyorlar. Kendi buyruklarını yarattıklarını söylüyorlar. Hani böyle ARM mı yaptılar yoksa RISC-V mi kullandılar diye düşündük ama kendi buyruk kümelerini yaptıklarını söylüyorlar. Yani ne kullandıklarını söylememişler. Şimdi bunu aldığınız, yaptığınız bu düğümü ne yapacaksınız? Hani bütün tasarımın amacı, bu Tesla'nın yaptığı tasarımın amacı bunları yan yana bağlamak. Yani yan yana bir sürü bağlayacaksınız. Çünkü bütün amaç bu grafik işlemcilerini yan yana koyduğunuzda 500.000 tanesini yan yana koyduğunuzda çok fazla yer tutuyor ya. Hani onun yaptığı işi daha az güç tüketimiyle böyle yongaların içerisinde yapıp bunları da yan yana dizip istediğimiz kadar açabilirim. Yani birbirlerine bağlayabilir miyiz? Çünkü bir grafik kartını aldığınızda onu birbirine bağlayamıyorsunuz. Onlar için ayrı kart tasarlamanız, onlara ayrı iş atamanız gerekiyor. Bunu ise tamamen ölçeklendirilebilir yapma düşüncesi var. Hani yan yana bunlara binlercesini koyalım düşüncesi. En baştan itibaren bunu düşündükleri için buna göre tasarlamışlar. Çünkü çok fazla matris çarpacaklar. Bu düğümleri yan yana dizmişler. Şimdi nasıl dizmişler? Bunlardan 354 tanesini bir tane yonganın içine basmışlar bu düğümlerden. Şimdi ben bu 354 sayısını tam anlayamadım. Çünkü bu yonga resmine bakınca bunların koydukları, yani sanki o pembe şeyler sağ tarafta 18 tane. Yani sanki 18 gibi ama böyle çarparsınız 324 ediyor. Hani 30 tanesi nereden geliyor?
geliyor onu da anlayamadım ama sonuçta bunun 354 tanesini böyle hani herhangi bir şeyin karesi olmayan bir sayıdaki düğümü bir yonganın içine basmışlar. Tek bir yongayı böyle üretmişler. Bunların hepsi bakın birbirine bağlı. Hani her bir düğüm sağındaki, solundaki, altındaki, üstündekine bağlı şekilde. Tabii kenarlardakiler de dışarıya bağlılar. Dışarıdan veri girecek onlara. Genelde dışarıdakilerde ona bağlı. Hepsi birbirine veri aktaracak şekilde yapılmış. Şimdi mimaride systolic array diye bir şey var. Hani böyle yapıyı öyle kuruyorsunuz ki yapan her bir düğüm bir şey yaptığında o işlemin sonucunu bir yanındakine veriyor. Bu yapay zekaya çok uyuyor. Çünkü yapay zeka katmanlar var ya, yani her bir aşama bir işlemi yapıp bir sonraki aşamaya devrediyor gibi. Sanki böyle bir yapı kurmak düşüncesi olmuş ama genel amaçlı işlemcilerden bunu kurmuşlar. Hani böyle her biri kendi genel amaçlı işlemciye benzeyen bir düğüm ve her biri bir yanındakine bağlanmış şekilde verir. Şimdi bunu diyorlar ki biz bunların hepsini böyle bağladık birbirine ve bunları bağlayınca 354 tanesine 22 teraflopluk 32 bitlik virgülü sayıları çarpabiliyoruz. Tera dediğiniz zaman da işte trilyon tane, 22 trilyon tane yapabiliyoruz. Sonuçta bakın 22 teraflop virgüllü sayılar, 32 bitlik sayılarla işlem yaptığında yaklaşık olarak Nvidia'nın en güçlü GPU'suna denk geliyor. Bu geçenlerde çıkan RTX 3080 diye bir grafik işlemcileri var. Ya 3090'ın da zannediyorum o civarlarda hani böyle birazcık daha fazla. Bunların bir tane yongasını yapalım. Yaklaşık işte en güçlü GPU kadar, grafik işlemcisi kadar bir güç alalım. Bir matris çarpma yeteneği kazanalım. Bu yonganın içinde bu düğümleri birbirine bağlayınca 17 kilometreden fazla da kablo çektiklerini söylüyorlar. Küçücük bir alanda. Yani bir tane yongaya 17 kilometre kablo çekmişler. Bir tane yongada 50 milyar transistör aslında bayağı yüksek bir sayı. Yine daha önce Apple'ın bu yongasıyla ilgili M1 Max'la ilgili konuştuğumuzda bunun bir tanesinin 50 milyar civarı transistörü olduğunu söylemiştik. Yani yaklaşık olarak Apple M1 Max kadar transistör var ama tabii M1 Max'ın içerisinde kocaman grafik işlemcileri, işlemci çekirdekleri, yapay öğrenme için ayrıca yine matris çarpmak için çekirdekler ve büyük ön bellekler vardı. Burada ufak bir sürü yan yana dizilmiş ufacık çekirdekler. Hepsi 354 tane bunlardan koyup da 50 milyar ulaşıyorsunuz. Mimari tamamen farklı. Ve yonganın içinde 10 terabayt saniyede ve yonga dışına 4 terabayt da çıkıyorlar saniyede. Az da olmayan bir bağlantı hızı var arada. Bunları yan yana dizecekler bu yongaları ve de hepsini birbirine haberleştirecekler. Böyle bir niyetle çıkmışlar yola. Hani diyor ki bir tane düğme aldım. Bu düğümden 354 tanesini bir yongaya paketledim. O da yetmez. Ben bu yongaları yan yana dizeceğim ve bu yongalar bağlayarak daha büyük işlem yapacak koskoca bir alet oluşturacağım diye. Dojo dediğiniz şey o. Dojo dediğiniz şey bu düğüm değil. Dojo dediğiniz şey o yonga değil. Dojo dediğiniz şey bunların kocaman birbirine bağlanmış hali ve sonsuz sayıda bunlardan bağlayabilir olmak istiyorlar. Hani kavram sonsuz sayıda açılabilir şekilde yapacağız biz diye düşünülmüş. Şimdi bunu almışlar. Bir eğitim fayansı. Fayans İngilizcesi tile bunun. Bildiğiniz fayans aslında evde bağladığınız fayans gibi. 5'e 5'lik bu yongalardan yan yana dizmişler ve kenarlardakilerin çıkışları 9 terabayt bölü saniye ile dışarılara bağlı. Yani bunlardan, bu fayanslardan yan yana da böyle dizeceğiz diye. Yani Dojo D1 denilen şey bu 5'e 5'lik az önce bahsettiğimiz yongaların yan yana dizildiği ve de bunların hepsinin tek bir karta basıldığı hali ve etrafa da böyle ciddi bir veri bağlantısı konduğu hali. Düşüncede bu fayanslarla yan yana bir sürü dizeceğiz diye. Aşağıda gördüğünüz bu fotoğraf bu Dojo'nun duyurulmasıyla ilgili sunumda çekilmiş bir fotoğraf. Cerebrus'ta böyle ayrı yongalar yapıp birbirine bağlamayalım. Bütün bu silisyum plakayı olduğu gibi bir arada olacak bir sürü yonga koyalım diye tasarlamışlardı. Tesla o yola gitmemiş. Tesla bunları ayrı ürettiriyor. Hani bu 5'e 5'lik takılan şeyleri ayrı ürettiriyor ve bu bildiğiniz bir elektronik kart. Yani bu 25 tane yongayı yan yana bildiğiniz tellerle bağlıyorlar ve dışarıya da çıkışlarını veriyorlar. Tabii böylece birazcık daha esnek bir yapıları oluyor.
oluyor. Hani Cerebrus'un çözmeye çalıştığı sorunlar biliyorsunuz çalışmayan olabilir aralarında. Bunlar ne olacak gibi sorunları vardı. Tesla diyor çalışmayan olsun çöpe atacağız. Biz bu 25 tane yan yana dizip böyle bir yapı kuracağız. Şimdi bunu bu kadar fazla yani 354 çarpı 25 tane. Yani bayağı bir yongayı aynı yere dizdiğiniz zaman bayağı bir güç çekiyor değil mi? Burada sunumdan bir kare görüyorsunuz. 18 bin amperlik bir akım kaynağı gerekiyor altına. Bu çok büyük bir güç yine. Aynı Cerebrus'taki sorun burada da var diye görüyoruz. 18 bin amper vermeleri gerekiyor bu plakaya. Yani bu fayansa, bir fayansa 18 bin amper ve yukarıda da 15 kilovatı bu sistemden alacak böyle bir demirden bir metal bir malzeme yapmışlar ama ben 15 kilovatı sırf bu malzemenin kendisiyle atabileceklerini pek zannetmiyorum. Bana bayağı ısınır gibi geliyor bu. Zaten sunumda diyorlar ki yani bunu biz takıp da denemeye kalktık. Denemeye kalkınca şöyle bir şey olmuş, böyle bir alet. Bakın üzerinde ciddi soğutucu var. Sadece o plakayı koymuyor. Belli ki bakın hortumlardan gördüğünüz kadarıyla böyle su gibi bir şey geçiriyorlar herhalde üzerinden. Hani sıvı da geçiyor üzerinden. Çünkü o ısıyı böyle sırf bir plaka koyarak almak o kadar kolay bir şey değil. Böyle bir şey yaptık, taktık ve bunu çalıştırdık diyorlar. Sadece bir tanesini takmışlar bu fayansların. Hani şimdiye kadar hiç yan yana bu fayansları takıp denememişler. Sunumda diyorlar ki biz bunlardan bir tanesini böyle taktık. Çok da ısınmadı ama o da bayağı ısındı. Hani odada duramayacak hale gelmek üzereydik az kaldı diye. Çünkü siz bu yonganın üzerine ısıyı alıyorsunuz ama o ısıyı alınca odaya veriyorsunuz tabii. Yani termodinamik kuralları gereği ısı ortadan kaybolmuyor. O da ısınıyor böyle bir şey olduğunu. Tabii odayı da soğutmanız lazım. Belli ki bunlardan yan yana bir sürü dizerseniz tam teoride dizeceksiniz ama bunu soğutmak o kadar kolay olmayacak. 2 GHz'lik saati var. 1 TB bölü saniye aktarım hızıyla çalışmış dediğimizde sanki limitlerine kadar, sınırına kadar zorlamamışlar diye anladım ben. Çünkü az önce baktığımızı hatırlarsanız böyle 9 terabaytlardan falan bahsediyordu. Dışarıdan girebilen her bir yönden 9 terabayt girebiliyor diye bahsediyordu. Sanki sınırına kadar çalıştırmamışlar. Yani soğutamadıkları durumda diye anlıyorum. Yani sınırlı soğutmayı ne kastettiklerini ben anlayamadım. Yani limited cooling diyor yani sunumda. Ne demek o sınırlı soğutma? Bu mu? Yani şu borular mı sınırlı soğutma? Bayağı böyle etrafta ciddi bir kablo ve hortum görünüyor. Biraz fazla bir şey anlatmıyorlar. Yani biz bunu yaptık, böyle bir şey deniyoruz. Bu çalıştı. Biz bunu böyle bağladık. Şimdi sen bunu böyle bağlayacaksan laboratuvarda o henüz son bir ürün haline gelmemiş demektir diye düşünüyorum. Sonra diyor ki biz bu fayansları öyle bir de yan yana dizmeyi hayal ediyoruz. Teorik olarak böyle bir sistem hayal ediyoruz. Henüz bir tanesini çalıştık diyor. Buradan sonrası fantezi. Nasıl ekleyeceğim? Bu sefer diyor ki ben bunları o kadar çok yan yana ekleyeceğim ki 1,1 exaflopluk böyle bu fayanslardan kocaman sunucular oluşturacağım diyor. Tabii bu çizilen resmin çok bir anlamı yok. Ben böyle bakınca bir anlam da veremedim. Aşağıya doğru böyle oklar var. Bunların hepsini yan yana koyacağız diyor ama nasıl soğutacağını falan bahsetmemiş. Çünkü hiç böyle bir şey yapmamışlar daha. Sadece hayal bu gördüğümüz. Yani 3000 tane D1 yongası ve 120 tane fayansı bir araya bağlayacağız diyor. Şimdi az önce 18 bin amper teki çekeceğini biliyoruz. 120 tanesi çok ciddi güç çekecek demek bu. Megawattlık bir güçten bahsediyoruz. Herhalde Tesla tesisin yanına bir tane de santral kuracak. Elektrik üretme santralı kuracak bunu yapmak için diye düşündüm ben. Exaflop, exa düşünürseniz giga, tera, petadan sonra exa geliyor. Hani olağan şartlarda bizde 2 üzeri 60'tır exabyte dediğiniz zaman. 10 üzeri 9 giga ise işte 12 tera, 15 peta ve 18 de exa diye düşünebilirsiniz. Hani aslında giganın karesi gibi bir şey var. Bayağı yüksek miktarda işlem yapacak bir sunucu aslında bu. Tabii tamamen hayal. Henüz yapmamışlar. Belki yaptıkları zaman tekrar bunu inceleriz. Adına da Exapod demişler. Exapod da exaflopluk bir işlem yapacak olmalarından geliyor. Biraz çılgın bir proje. Son olarak bunun üzerine bir yazılım çalıştıracaksınız. Bunun için PyTorch diye bir kütüphane var. Böyle derin öğrenme, yapay öğrenme işlerini kullananlar bilirler bunu PyTorch'u. Yani görüntü işlem, bilgisayarla görü gibi şeylerin bir kütüphanesi var. Buraya sadece hani böyle grafik
grafik kartı falan kullanacaksanız hızlandırıcı onun yerine Dojo diye yazıyorsunuz diyorlar. Bu yeterli diyorlar. Şimdi bu iki anlama geliyor olabilir. Bir, yazılımla çok uğraşmak istemedik. Mevcut yazılımı kullanmak istedik. O yüzden hani çok iş çıkmasın diye böyle hızlıca böyle yaptık olabilir. İkincisi, Tesla yarın öbür gün aynı Cerebrus'un yaptığı gibi madem biz bu aletleri yaptık, başkalarına da böyle bir altyapı sağlayalım diye düşünüyor da olabilir. Hani aynı kütüphaneyi kullanalım, bu kütüphaneyi de işte kuralım, bunun hizmetini verelim uzaktan insanlara diye düşünüyor da olabilir. Yani sadece kendi kendine giden arabaları biz şimdi eğittik, bıraktık, işimiz olmazsa ne yapacağız? Boş mu duracak bunlar? Bu kadar yaptıysak bari satalım bunları birilerine diye düşünüyor da olabilirler. O yüzden ben bundan da bahsetmek istedim. Sonuç olarak yapay zeka işine gireceksiniz, eğitim şart. Sistemi eğiteceksiniz ve bu sistemi eğitmek için çok miktarda işlem gerekiyor. Bir sürü matris çarpılacak, çok büyük sayılarla matris çarpılacak. O yüzden de sıradan işlemcilerle, sıradan grafik işlemcilerle tek bir tanesiyle bu işi yapmak mümkün değil. Bütün şirketler kendi donanım takımlarını kurup bu yongaları yapmaya çalışıyorlar artık kendileri. Ve Tesla'nınkinin adı da Dojo. Bayağı yine çılgın bir proje. Yan yana dizilen 25 tane yongadan oluşan kocaman bir fayans. İçerisinde de işte her bir yonganın içinde 354 tane düğüm olan kocaman bir sistem. İlginç mi? Bence ilginç. Ve giderek de hani bunun bütün şirketlere yayıldığını gördüğümüz için hani anlıyoruz ki Tesla çok büyük işlere girecek. Tesla zaten hep büyük işlerin şirketi biliyorsunuz. Hani ilk elektrikli arabayı yapalım. Elektrikli arabaları yaygınlaştıralım. Her yere bu elektrik arabalarının istasyonlarını kuralım. Veya işte Elon Musk gitti, SpaceX diye bir şey yaptı, işte uzaya çıkalım, Mars'a gidelim diye düşünüyor. Bu sefer diyor ki madem ki kendi kendine gidecek araba yapacağız, madem ki eğiteceğiz, öyle hani herkesin yaptığı gibi yapmayız. Biz bunu kendimiz yongasını yaparız. Matris çarpmak için demişler. Bu da böyle bir çılgın proje. Teşekkürler izlediğiniz için. Yine görüşmek üzere.